Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz 5 şiş görünümlü dikişsiz dikiş iş patik modelimin anlatımını yapacağım. Hanımlar, ben patiğimde tamamen piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Şişlerim ise böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Dileyen mifnalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Rengarenk artık iplerle yapmış olduğum modelim. Elinizde böyle yarım metre 1 metre kadar minik minik artık ipiniz varsa böyle bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Patiğimiz baştan sona 2 şiş ile yapıldı hanımlar. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Topuğunda, altında, kenarında hiçbir yerinde dikiş yok hanımlar. Dikişsiz çok güzel, çok şık bir patik oldu. Üstelik de 5 şiş patikten görüntü itibariyle hiçbir farkı yok. Patiğimi şöyle bir kenara alıyorum. Hemen modelimize başlayalım hanımlar. Patiğimize ben burun tarafından başlayacağım. 12 ilmek olarak. Şu krem ipimin ucunda bir miktar minik ip bırakıyorum. 12 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Ucunda şu kadar bir ipimiz kaldı. Bu ipimizi bekleyebilir hanımlar. Tabanımızı yaparken bu ipimizi yine kullanacağız. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle baktığımızda arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Hepsini ters örüyorum ilmeklerimin. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Şimdi de hanımlar artırma işlemini yapacağız. Patiğimizde artırma işlemini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ön yüzdeyim, düz örgü uygulaması yapacağım. Arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi şöyle parmağıma doluyorum. Buraya bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 14 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek örüyorum. Bakın burada kenarda 2 ilmeğim oldu. Hemen ipimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 16 adet ilmeğimiz oldu. Yeniden geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Artırma işlemi hanımlar bu şekilde yapılıyor. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 18 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sonra ön yüzde yeniden artırmalarımızı yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Biz bu artırma işlemini sevgili hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından da arka yüzde 28 ilmeğimizi ters örüp gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm.
Tekrar ön yüzdeyim. Hemen modelimize başlayacağız hanımlar. İlk modelimi böyle tarçın rengi ipimle yapmıştım. Yine aynı şekilde diğer işimde de aynı işlemi uygulayacağım. Hemen krem ipimin ucuna tarçın ipimi şöyle bağlıyorum buraya. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Tarçın ipimi yaklaştırdım. Hanımlar modelimiz şöyle 4 sıradan oluşuyor. İlk sırasını ön yüzde yapıyoruz. Artık artırma yapmayacağız. 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar ilk 4 ilmeğimi tarçın ipimle öreceğim. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğime bu defa hanımlar örerek başladım. Şu ikinci ilmeğim, şu 3, şu 4. 4 ilmek ördüm. Ardından 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim ters tarafta, arka yüzde. Yeniden 4 ilmek tarçınımı örüyorum. Düz örgü hanımlar. Öndeki 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrardan 4 ilmek örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yeniden 4 ilmek örüyorum. 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Son 4 ilmeğimi de yine tarçın rengi ipim ile düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz. İkinci sıradayız hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tarçın rengi olan ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Ön yüze haroşa düşüyor. Bakın tarçın rengi ilmeklerimi düz ördüm. Sonra ipi yine kendime doğru alıyorum. Arka yüze doğru alıyorum. 2 tane kremimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrardan 4 tane tarçın ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası böyle hanımlar. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeniden renkli ipimi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 tane ilmeğimi tarçın rengi ipim ile düz olarak örüyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu kenar ilmeğimi de hanımlar ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. 2 sıra renkli ipimizle ördük. Bu sıra krem ipimize geçiş yapacağız. Ben rengarenk yapacağım için hanımlar şöyle ki modelimizin 3. sırasındayız. Şöyle ilk ilmeğimi hemen ördükten sonra tarçın rengi ipimin ucunu keseceğim hanımlar. Çünkü bir sonraki sırada aynı ipimizi kullanmayacağız. Rengarenk yapacağım için mecburen ipimi kesiyorum burada. Hemen ipimin ucunu da şöyle krem ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm attım. Artık bu ipimi şöyle çekiyorum. Yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Kenar ilmeğimi, ilk ilmeğimi krem ipimle ördüm. Yanına hemen 2 ilmek daha düz örüyorum. Şöyle tarçın ipimin ucunda gizleyerek götürdüm. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Hanımlar bakın burada yapacağımız işlem şu. Ortada 2 tane krem ilmeklerimiz vardı. Bu krem ilmeklerimiz ile sağındaki ve solundaki tarçın ilmeklerimizi yer değiştireceğiz. Bakın burada bir tarçın ilmeğim var. Hemen yanında da krem ilmeğim var. Krem ilmeğim önden gelecek şekilde, tarçın ilmek arkadan gelecek şekilde ilmekleri yer değiştiriyorum. Sırasıyla önce krem, sonra da tarçın rengi ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yine burada bakın bir tane krem, hemen solunda da tarçın rengi ilmeğim var. Yine krem ilmeğim önden gelecek şekilde bu ilmeğimle yer değiştirdim. Sırasıyla önce tarçın rengi ilmeğimi, sonra da krem ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi yaptık. Arada 2 tane tarçın rengi ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci modelimizi yapacağız. Bakın bir tane tarçın rengi, bir de krem ilmeğimiz var. Krem ilmeğim ile tarçın rengi ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önemli olan krem ilmeklerimiz önden gelecek şekilde yer değişecek. İlk krem ilmeğimi, ardından tarçın rengi ilmeğimi ördüm. Sonrasında ikinci krem ilmeğimi de solundaki tarçın rengi ilmeğimle yer değiştiriyorum. Önce tarçın, sonra da krem ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane tarçın rengi ilmeğim var. Hemen bunu da düz ördüm. Üçüncü modelimi de yine ilk 2 modelimle aynı şekilde yapacağım. Bakın krem ilmeğim ve tarçın ilmeğim var. İkisini yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra tarçın ilmeğimi örüyorum. Sonra diğer krem ilmeğimi de solundaki tarçın ilmekle yer değiştiriyorum. Önce tarçın rengi, sonra da krem rengi ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 ilmeğim, tarçın rengi ilmeğim düz örülüyor. Sonuncu modelimizi yapacağız. Yine tarçın rengi ilmeğim ile kremimi yer değiştirdim. Önce krem, sonra da tarçın ilmeğimi ördüm. İkinci krem ilmeğim var burada. Bunu da solundaki tarçın ilmekle yer değiştiriyorum. Önce tarçın, sonra da krem ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası da böyleydi. Geri dönüyorum. Modelimizin 4. ve sonuncu sırasındayız.
kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerin tamamını tersi olarak örüyorum. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. Diğer modelimizde yine aynı şekilde ilk modelimiz gibi yapacağız. Tek fark şu, renk değişikliği yapıyoruz. Dileyen 2 renkli olarak da yapabilir, 3 renkli yapabilir. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı değişiklik gösterebilir. Ben rengarenk yaptım. Artık ipleri değerlendirme adına böyle bir çalışma yapmak istedim. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Ön yüze geldik hanımlar. Şimdi renk değişikliği yaparak aynı modelimizi kuracağız. İkinci renk olarak da buraya yeşil eklemiştim. Hemen yeşil ipimi alıyorum. İkinci modelin yapılışında kafanız karışmasın diye sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Yine yeşil ipimin ucunu krem ipime bağlayacağım. 2 tane bir düğüm atıyorum buraya. Yeşil ipimi şöyle yaklaştırdım. Bu aşamada hanımlar ip değişikliği olduğu için ilk ilmeğimizi yine örüyoruz. Bakın. Ardından ilk ilmeğimden sonra 3 ilmek daha düz öreceğim. Yani kenarda toplam 4 tane yeşilim olacak. Yeşilimin ucunu da bakın böyle gizleyerek götürdüm. Sonradan böyle yapınca hep gizlemek durumunda da kalmıyoruz. 4 yeşilimi ördüm. Öndeki 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 yeşil örüyorum. Öndeki 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi, krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 4 ilmek yeşil örüyorum. Öndeki 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve son 4 ilmeğimi de yeşil ipimle düz örüyorum. Tarçın modelimizi nasıl yaptıysak yeşilimizi de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. İyice anlaşılsın diye ikinci modeli de sizlere gösteriyorum. Şu anda modelimizin ikinci sırasındayız arka yüzde. Yine kenar ilmeğimi aldım. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Bu şekilde tekrar yeşilimi arka yüze doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 tane yeşilimi örüyorum. Şu 3, şu da 4. Yeşilimi kendime doğru aldım. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 4 tane yeşilimi düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar arka yüzde. Krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Pardon, sonuncu ilmeğim, kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yeşilimi bırakacağım, yine krem ile devam edeceğim hanımlar. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından hanımlar yine bu yeşilimi keseceğim artık buradan. Her defasında bu zahmeti olmasa rengarenk gayet güzel ama bu kesme işleri biraz el oyalıyor sanki, ya da bana öyle geliyor. Şöyle yeşilimin ucunu kremime bağladım. İlk 3 ilmeğimizi böyle krem ipimizle düz örüyoruz. Bu şekilde. Ardından model kurulumunu burada yapıyoruz. Yeşil ilmeğimle krem ilmeğim var. Krem ile buradaki sağındaki yeşili yer değiştiriyorum. Bakın yine krem ilmeğim önden gelecek şekilde. Yeşil de arkadan gelecek şekilde. Sırasıyla önce krem, sonra da yeşil ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu ikinci krem ilmeğim var. Bunu da solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Şimdi de önce yeşil, sonra da krem ilmeğimi örüyorum. Bakın modelimizi yaptık. Arada 2 ilmek düz örüyorum. 2 yeşil ilmeğimi krem ipim ile düz ördüm. Tekrardan model kurulumu yapacağım. Krem ile yeşil ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi örüyorum. Sonra ikinci krem ilmeğimi de solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Önce yeşil, sonra krem ilmeğimi örüyorum. Arada 2 tane kremim var. Üçüncü modelimizde yine aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Krem ile sağındaki yeşili yer değiştirdim. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla ördüm. Diğer krem ilmeği de solundaki yeşil ile yer değiştirdim. Ve bu ilmeklerimi de sırasıyla düz örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. İkisini düz ördüm. Geldik 4. ve sonuncu modelimize. Yine burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Diğer ikinci krem ilmeği de solundaki yeşil ile yer değiştirdim ve sırasıyla ilmeklerimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasını böylece tamamladık. Arka yüzdeyiz ve modelimizin 4. ve sonuncu sırasındayız hanımlar. Bu sırada kenar ilmeğimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Böylece 4. modelimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
Yani ikinci modelimizin de 4. sırasını yaparak sona gelmiş bulunuyoruz. Doğru ifade etmek gerekirse. Her 4 sırada bir model yeniliyoruz hanımlar. Rengarenk ip değişikliği yaparak ben modelimi yaptım. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. İşte hanımlar. Şekil böyle. İlk iki modeli birlikte kurduk. Sonra ben renk değişikliği yaparak diğer modelleri de ördüm. Toplamda hanımlar patiğimin ön bölümüne kaç model kurdum? Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki burnundan itibaren şöyle tutun. Bileğinizin neresine kadar yapmak istiyorsanız ayak bileğinizin o kadar yapın. Hani ölçü yaparak örerseniz patiğinizi çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ben 10 tane model yaptım. Tam da denk geldi. Ayağı tam oldu. Şimdi hanımlar ilk iki modeli birlikte yapmıştık. Kalan modellerimizi de yine yapalım gelelim. Sonuncu modelimiz bittikten sonra hanımlar gelelim. Modelimizin sonuncu sırasını yaptıktan sonra hemen gelelim. Çünkü ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 10 tane renkli modelimden yaptım. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Yani bu bölümü yapacağız hanımlar. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 14 ikiye ayıracağız. Sağ kenarımızı 14 ilmek, sol kenarımızı da 14 ilmek olarak yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar öndeki iki ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim böyle. Şu 14. ilmeğim. Bilek ayrımı burası. Bu bölümde ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar patiğimizin önce bu sağ kenarını yapacağız. Bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Bakalım burada kaç ilmeğimiz kalmış? 4, 8, 12, 14 ilmek de gördüğümüz gibi burada kaldı. Şimdi yedek şişiniz varsa bu ilmekler şişinizde bekleyebilir. Şişiniz yoksa da bir tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerinizin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Sağ taraftaki 14 ilmek üzerinden sağ kenarımızı yapacağız. Hanımlar patiğimizin bu bilek kenarlarına buraya 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Yedek işimi aldım elime. Bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğumuz için ters olarak örüyorum. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Bu sağ kenardaki buradaki 7 ilmeğimiz de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örülecek. Devam ediyorum yine. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Bakın haroşa ilmeklerime geldim. Haroşalarımı da yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Burada da yine kenar ilmeğimi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu ilk kenar ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ardından kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 adet ilmeğimi düz öreceğim. Haroşam çünkü bunlar. 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde yapılacak. Şöyle ön yüzden baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimde bu kenarımızda 17 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu arka bölümünü yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçün. Şu şekilde yapacaksınız hanımlar. Ayak burnundan itibaren tutun. Patiğinizin bu arka kısmını, bu yan kısmını topuğunuzun kenarına gelene kadar, buraya kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçüm alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte hanımlar sağ kenarımızı tamamlayalım gelelim. Sonra da birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını tamamladım ve geldim buraya 14 sıra haroşamı ördüm. Krem ipimi de hanımlar şöyle kenarda bıraktım. Haroşalı tarafta değildi, sağ tarafta bıraktım. Şimdi burada şişimiz kalabalık yapmasın diye şişimi çıkaracağım. Bu ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz burada bekleyebilir. Hanımlar şişte de bekleyebilir.
Ben tabanımızı yaparken bu şişler elime takılmasın, rahatsız etmesin diye şişimi çıkartıyorum. İlmeklerimin içinden şöyle bir ip geçiriyorum. Burada amaç ilmeklerin kaçmaması. Buradaki ilmeklerimizi sevgili hanımlar patiğimizin topuğunu yaparken yeniden kullanacağız. Şimdilik bunlar burada beklesinler. Hemen bu krem ipimin ucunu da minik bir miktar şu kenarda bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizin sağ kenarını bitirdik. Sol kenarına başlayacağız. Aynı krem ipim ile hanımlar sol kenara bu bilek bölümünden başlayacağım. Şuraları bir toparlayayım. Evet. Yine bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak hanımlar bu şekilde. İlk 7 ilmeğim haroşa. Buradan itibaren ilk 7 ilmeğimi öreceğim. Krem ipimi bilek ayrımından ekliyorum. Şu ikinci ilmeğim oldu. Hemen ipimin ucunu kendisine bağlıyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Sökülmesin diye hanımlar ipimizi bağladık buraya. Düğüm attık. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. 6, 7. İlk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Bu kenardaki 7 ilmeğimizi arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Bunları da düz örüyorum. Kenara bu şekilde haroşa düşecek hanımlar bilek bölümüne. Dönüyoruz. İşte şeklimiz böyle. Gördüğünüz gibi burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar patiğimizin sağ kenarına ne kadar yaptıysak sol kenarında aynı şekilde yapacağız. Ben sağ kenarına 14 sıra haroşa yapmıştım. Sol kenarda yine 14 sıra haroşamı yapacağım. Sizler kaç tane yaptıysanız burayı da aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin sol kenarını size gösterdiğim gibi bu şekilde tamamlayalım gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar patiğimizin sol kenarında ördüm ve geldim. Bu defa ipimi yine haroşalı tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Şimdi sağ tarafta olduğu gibi yine şişimi çekeceğim. İlmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden yine tığ yardımıyla ip geçireceğim. Böyle ilmek tutan aparatlar falan da oluyor ama bende aparat olmadığı için eldeki imkanlarla böyle yapıyorum. Evet, ipimi şöyle geçirdim. İpimin ucunda yine bağlayacağım. Şöyle düğüm atayım. Açılmasın, ilmeklerimiz kaçmasın hanımlar. Önemli olan bu. Yine krem ipimin ucunu şöyle bir miktar kenarda bırakıp kesiyorum. Patiğimizin hanımlar bu kenarlarını böylece tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanına başlayacağız hanımlar. Tabanına burundan başlayacağız. Öncelikle şu burun başlarken ipimizin ucu kalmıştı. Hatta demiştim ki bu ipimizi tabanda kullanacağız diye şöyle krem ipimi tekrar buna bağlıyorum. Hanımlar patiğimize burun tarafından 12 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi burun tarafından başlayarak tabana geçeceğiz. Ön yüzden hanımlar 12 ilmek attığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Bakın. İlk ilmeğimi böyle tığımla alacağım hanımlar. Kenarlar biraz sık olduğu için normal şişle girsem alamam. Bakın tığım ile ilmeğimi çıkartıp böyle şişime takıyorum. 12 ilmek başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek böyle çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Artık daha da gerek kalmadı. Şu dördüncü ilmeğimiz. Bakın hanımlar başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şu beşinci ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son kenar ilmek yerine de gelip ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Şu kenardan. Şu da 12. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmeğimizi çıkarttık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Yine patiğimizin bu bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar patiğimizin tabanını üstüne ekleyerek gideceğiz. Ayrıca ilmek sayılarımız da artacak. Bu işlemi de şöyle yapacağız. Bakın hanımlar kenar ilmek yerlerimiz var görünen buralarda. Bakın. Buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmeğimi çıkarttım. Ardından hanımlar
Burada bir ilmek hem de artırmış olduk. Hem patiğimizin tabanını üst bölümüne eklemiş oluyoruz. Şimdi şişimdeki 12 adet ilmeğimi yine ön yüzdeyim düz öreceğim. İlk ilmeğimizi bu sağ kenardan çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkartıyoruz. Ön yüzde önce sağdan sonra soldan ilmek çıkartıyoruz. Şişimizde 12 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek sağ taraftan çıkarttık. 13 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de hanımlar sol kenarda bakın kenar ilmek yerine giriyorum. Sıradaki bakın yerleri belli zaten. İlmeğin iki kanadına birden şişimle girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimizde böylece 14 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar 5 diş patik burnundan hiçbir farkı olmuyor. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Bakın öncelikle kenardan çıkarttım. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi sadece ters örüyoruz. Ön yüzde de ilk sağdan ikinci soldan ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerimiz. Bakın yeri belli hanımlar burası. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarttım. Burada 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim şimdi. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir de sol taraftan bir ilmek çıkartacağız. 16 ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizi şu anda ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Buraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Şu anda şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri döndük. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar yine sıradaki kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden. Aynı yere iki kere girip ilmek çıkartmayalım hanımlar. Ya da böyle sıra atlayıp diğerinden böyle ilmek çıkartmayalım. Patiğimizin tabanı böyle yaparsak eşit şekilde düzgün bir şekilde ilerlemesi yamuk yumuk olur. Bunu da özellikle belirteyim. Sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum buradan. Şişimdeki 16 adet ilmeğimi örüyorum şimdi. 16 ilmeğimiz var. Bir ilmek sağdan çıkarttık. 17 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Ve hemen sol taraftan da sıradaki kenar ilmek yerine girip şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu hanımlar. Patiğimizin burnu bu şekilde ilerleyecek. Gördüğünüz gibi görüntü itibariyle tamamen 5 diş patik burnu gibi. Şimdi arka yüzde hanımlar geri döneceğiz. 18 ilmeğin tamamını ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Hanımlar biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünü yaparken de 28 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapmıştık. Tabanını yaparken de yine 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Gelelim. Sonra 28 ilmek üzerinden tabanımızın nasıl örüleceğini sizlere anlatacağım. Evet sevgili hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Bu şekilde. İlk 27. ilmeğimizi sağdan çıkarttık. 28. ilmeğimi de en son bu sol taraftan çıkarttık. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. En son 28. ilmeğimi çıkartmıştım buradan. Geri döndük arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. İkisini kestim. Şimdi 27 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. Yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girip ilmek çıkaracağız. Bakın bu tarçın rengi kenar ilmek yerime geldim artık. Bu tarçın rengi kenar ilmek yerime giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yine ilmeklerimizi son 2 ilmeğimiz kalana kadar bu defa düz olarak öreceğiz. Az önce arka yüzdeydik hanımlar. Son 2 ilmeğimizi arka yüzde olduğumuz için tersten kesim yaptık. Şimdi ön yüzde olduğumuz için son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağım ve yine karşı taraftaki tarçın kenar ilmek yerinden
ilmek çıkaracağım. Karşılıklı olarak eşit ilmekler çıkartalım ki patiğimizin tabanı düzgün ilerlesin. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi birlikte ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Bu sağ tarafta tarçın kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Buradan da tarçın kenar ilmek yerine gireceğiz. Şöyle baktığımız zaman burada 2 tane tarçın kenar ilmek yeri görünebilir. Fakat biz bu sağ tarafı baz alacağız hanımlar. Patiğimizin bu bölümlerinde hani ip geçişi olduğu için ilk ilmeklerimizi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmüyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeklerini ördüm. Burada 2 tane kenar ilmek yeri görünebilir. Fakat biz buradan sadece bir tane ilmek çıkaracağız. Bakın tarçın kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir sonraki sefer krem kenar ilmek yerine ilmek çıkaracağız. İp geçişi olduğu için burası da biraz sık oldu galiba. Şöyle tığımdan yardım alarak şöyle ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde ters öreceğim. Devam ediyorum. Sırasıyla hepsini ters olarak örüyorum. Patiğimizin tabanı sadece bundan ibaret hanımlar. Tek renk devam ettik patiğimizin tabanına. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. Şöyle. Geri dönüyorum. Bu defa da hanımlar bakın sıradaki kenar ilmek yerim krem. Biz bu sağ tarafı baz alıyoruz gördüğünüz gibi. Diğer tarafta ip geçişleri olduğu için burada ip geçişi yok. Bu nedenle sağ tarafa baz alıyoruz. Bakın krem kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Ta ki son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için ikisini düzden keserek örüyorum. Karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Buradan da bakın krem kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Yeniden geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar patiğimizde yapacağımız işlem bu. Sadece bu kenar ilmek yerlerine dikkat edeceğiz. Karşılıklı olarak eşit ilmekler çıkartarak patiğimizin tabanını yapacağız. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri dönüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın burada yeşil. Yeşil olan yere girip ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Karşı taraftan da yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzdeysek son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ön yüzde olduğumuz için son 2 ilmeği düzden keseceğiz. Arka yüzdeysek de ilmekleri ters öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimizi tersten keseceğiz ve karşılıklı olarak sıralı kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak patiğimizin tabanını yapacağız. Aynen şu şekilde olacak hanımlar. Görüntü böyle. Şimdi hanımlar biz bu işlemi nereye kadar devam edeceğiz? Hemen onu da söylemek istiyorum. Bakın bu sağ ve solda. Şurada son kenar ilmek yerlerimize kadar. Bu uçlara kadar bu şekilde aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin topuğuna geçelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlmeğimizi en son bu sol taraftan çıkarttık. Şimdi hanımlar bu sol tarafta 14 ilmeğimizi ipe takmıştık bu yeşil ipimizi. Bu yeşil ipimi açıyorum. Buradaki ilmeklerimi şöyle şişime takacağım artık. Topuğumuzu yapacağız şimdi ve ilmeklerimizi kullanma zamanı geldi. Böyle sırasıyla ipim içindeyken takıyorum hanımlar ilmeklerimi. Hani ilmeklerim kaçmasın diye böyle garantiye aldım. Sırasıyla bu 14 ilmeğimi şişime takıyorum. Şöyle ipimi çektim. Bu aşamada hanımlar bu kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu da şu ana ipime bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi buradaki 14 ilmeğimizi de yine öreceğiz hanımlar. Bakın sırasıyla bu kenardaki 14 ilmeğimi de örüyorum. Bu ipimin ucunu da şöyle atlatarak gizleyeceğim hanımlar buraya. Bu şekilde. Sırasıyla bu
ipimi de şöyle gizleyerek örüyorum. Sonradan bir de ip gizlemeyle uğraşmayalım diye. Kenardaki 7 adet haroşa ilmeğim vardı. Yine haroşamı haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk 7 ilmeğimiz haroşa. İlk 7 ilmeğim düz olacak. Düz olarak örülecek. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci haroşam 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Şimdiki ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Sonra diğer tarafta ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize alacağız. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Ön yüzde de patiğimizin topuğunu kesmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi ilmeklerimin tamamını arka yüzde ters olarak örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu lila ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu ilmeklerimi de şişime alacağım. Şöyle sırasıyla şişime alıyorum ilmeklerimi. Sonuncu ilmeğimi de şöyle aldım. İpimi de çekiyorum artık. Yine bu ipimin ucunu da hanımlar şöyle arka yüzde düğüm olsun. Ön yüzde düğüm düşmesin. Çirkin görüntü oluşmasın. Şöyle arka yüzde şöyle buraya 2 tane bir düğüm atıyorum. Buraya bağladım. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim hanımlar. Şöyle kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için burayı düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizin hepsi hanımlar tek şişte toplandı. Şöyle baktığımız anda şişimizde şu anda 56 ilmeğimiz oldu. Bu kenarda 14, diğer kenarda işte kenarlarda 14'er ilmek vardı. Tabanda da 28 ilmek vardı. Hepsini toplayınca 56 ilmeğimiz oluyor. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuğumuzu hanımlar kolayca kesebilelim. 2'de 1 ilmekleri saymak zorunda kalmayalım diye şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen yeri belli olsun diye buradan şöyle tığ ile bir ip geçireceğim. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye. Bu şekilde. Şimdi topuk kesimine geçiyoruz hanımlar. Topuk kesiminde yine kenardaki 7 ilmek haroşamıza devam ediyoruz. Öncelikle 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ardından ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu şekilde hanımlar ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk topuk kesimimizi burada yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu, geri dönüyoruz. 5 şiş patiklerimde yaptığım topuk yöntemini bu 2 şiş patiğimde de aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Şimdi geri döndüm. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi de hanımlar bu şekilde arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Dediğim gibi haroşalarımıza yine devam edeceğiz kenardaki. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum.
İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu topuğumuz için ara kısımda hanımlar 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu: tekrar geri döneceğiz kesim yaptıktan sonra. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Tekrardan ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sevgili hanımlar, bakın işaret koyduğumuz yere kadar, buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bu işaretlere kadar bu şekilde sizlere tarif ettiğim gibi kestim. Geldim, şimdi bu ipimi buradan artık çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimizde de 24 adet ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Kesimimizi yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım yine. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişinden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Diğerlerini de aynı şekilde keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini sevgili hanımlar bu şekilde yapıyoruz. 5 şiş patikte uyguladığım yöntemin aynısını bu patiğimde de yaptım. Zaten adı üstünde 5 şiş görünümlü 2 şiş patik bu. Gizli kesim oluyor bu. Tek taraflı bir kesim oluyor hanımlar. Her iki patiğin de kesim yönü aynı oluyor. Zaten kesimimizi belli belirsiz. Bu şekilde patiğimizin arkası daha güzel görünüyor. Diğer türlü kesimlerde iki taraflı iz görünüyor. Ben o görünen izden pek hoşlanmadığım için, pek değil hiç hoşlanmadığım için bu tarz kesim yöntemini kullanıyorum devamlı. Sizler beğendiğiniz, bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar, kesimimize yine devam ediyoruz. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten almış olduğumuz ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi kesiyorum. Her iki şişteki ilmek sayıları eşit olduğu için ilmekler aynı anda bitiyor. Bakın yine buradaki ilmeklerimi de aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine sırasıyla buradaki ilmeklerimi alıyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topladım. Şimdi 2 tane buraya sıkı bir zincir çekip ipimi böyle kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimin ucunu da buraya şöyle düğüm atarak gizleyeceğim hanımlar. İpuçlarını bakın bütün modelimin her yerinde gördüğünüz gibi gizledim hanımlar. Hiçbir şekilde iplerimin ucu görünmüyor. Buna dikkat edelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde gizleme işlemini de yaptık. Bakalım topuğumuza, gördüğünüz gibi 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle de zaten patiğimiz 5 şiş patik görüntüsünde. Hemen hanımlar patiğimizi makine yağıma giydirip bir de sizlere öyle göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel durdu. Bakın şu öndeki haroşalı görüntüden dolayı bakın şöyle bir şekilde bozuk gibi durabilir. Fakat ayağı giyince bakın patiğimiz resmen açılıyor. Hemen makineye giydireyim, öyle bakın. Söyleyince pek bir anlam ifade etmez ama görünce anlarsınız ne demek istediğimi. 5 şiş patik bilmeyen fakat seven, yapamayan hanımlar için gayet güzel, hoş bir fikir oldu diye düşünüyorum. Üstelik artık iplerinizi de değerlendirebileceğiniz şık bir model. Evet hanımlar, işte patiğimizi de böylece manken ayağıma giydirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi patiğimizin tabanı, ayaktaki duruşu gayet güzel, muntazam. Dikiş olmadığı için de gayet rahat bir kullanımı var. Evet sevgili hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.